Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli, yumuşacık bir pastane simidi tarifi hazırladım. Pastaneden aldığınız o simitlerin birebir aynı lezzetini bulacağınız, aynı zamanda da yumuşacık dokusuyla çok da seveceğiniz bir tarif oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle simidimin hamurunu hazırlıyorum ve bunun için 1 su bardağı ılık suyumu kasemin içerisine döküyorum. Ardından içerisine şöyle çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Sonrasında da üzerine yarım çay bardağı kadar sulu yoğurt ilave ediyorum. Ben bu tarifimde yoğurt kullandım ama sizler dilerseniz süt de kullanabilirsiniz. Yoğurdumu da ekledikten sonra şimdi de içerisine 1 paket instant kuru maya ilave ettim. Elinizde kuru mayanız yoksa yarım pakette yaş maya bu tarifte kullanabilirsiniz. 1 tane tam yumurtayı da hamur malzemelerinin içerisine ekledikten sonra ardından içerisine 4 tatlı kaşığı kadar toz şeker ilave ediyorum. Ve tüm bu malzemeleri öncesinde şöyle bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Simit hamuruma ilk aşamada 3 su bardağı un ilave ediyorum. Unu ekledikten sonra bir tahta kaşık yardımıyla hamurum ağırlaşıp yoğunlaşana kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylı bilgisini her zaman olduğu gibi videomun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Ben mayalı hamurlarda tuzu en son ilave ediyorum ve bu aşamada 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra 4. bardak unumu da şöyle yanıma aldım ve hamurum yoğunlaştıktan sonra tahta kaşığımı kenara bırakarak simit hamurumu elimle yoğurmaya başlıyorum. Kase içerisindeki hamurumu şöyle bir toparladıktan sonrasında hafifçe unlamış olduğum tezgahımın üzerine alacağım ve tezgah üzerinde hamurumu en az 3-4 dakika boyunca özlü, güzel kıvamlı bir hamur oluncaya kadar yoğurmaya devam edeceğim. Mayalı hamurlarda güzel bir sonuç almak istiyorsanız mutlaka bu yoğurma işlemini en az 3-4 dakika kadar yapmalısınız. Şöyle yakından da size hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Simit hamurumuz sert bir kıvamda olmayacak. Böyle hafif ele yapışan bir kıvamda olmalı. Bu arada ben 4. bardak unumun da tamamını kullandım. Yani bu tarifte toplamda 4 su bardağı un kullanmış oldum. Şimdi hamurumun üzerini kapatıyorum ve bu şekilde ortam sıcaklığına göre en az 1 saat kadar kenarda mayalandırıyorum. Evet, hamurum çok güzel mayalandı. İlk olarak şöyle bir karıştırarak içerisindeki maya kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Ve ardından hafifçe unlamış olduğum tezgahımın üzerine alarak simit hamurumu bezelere ayıracağım. Hamurumu şöyle kenarlarından içe doğru katlayarak yuvarlak bir form veriyorum. Ve sonrasında bir hamur kesme kartıyla hamurumu ortadan 2'ye bölüyorum. Gördüğünüz gibi güzelce yoğrulan bir hamurun kıvamı da aynı bu şekilde çok güzel oluyor. Şimdi 2'ye böldüğüm simit hamurumu ben 6 eşit parçaya böldüm. Ben bu tarifimde büyükçe 6 tane simit yaptım. Ama sizler isterseniz bu ölçülerde bezelerinizi daha küçük keserek toplamda 8 tane simit de yapabilirsiniz. Kesmiş olduğum bezeleri ilk olarak videoda da gördüğünüz gibi küçük rulolar halinde hazırlıyorum ve bir tepsinin üzerine alıyorum. Bu şekilde yapıp 5 dakika dinlendirdiğinizde simit hamuruna şekil vermek çok daha kolay oluyor açıkçası. 6 tane bezemi bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine bir örtü örtüyorum ve kenarda 5-10 dakika kadar dinlendiriyorum. Bezelerimiz kenarda dinlenirken biz de bulacağımız susamı ve pekmezli suyu hazırlayalım. Ben bugün tarifimde simitlik kavrulmuş susam kullandım. Tam kıvamında bir sonuç almak istiyorsanız kavrulmuş susam kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi de yarım çay bardağı kadar dut pekmezini ayrı bir kasenin içerisinde su ile açacağım. Yanıma 1 çay bardağı su aldım ama tamamını kullanmadım. Şöyle yarım çay bardağı pekmezimi kasemin içerisine döktükten sonra yine yarım çay bardağı olacak şekilde de üzerine su ilave ediyorum.
Pastanedeki simitlerin o tatlımsı tadı bu ilave edilen pekmezli suyla geliyor. Çok su ilave edip açarsanız o tadı alamazsınız. Ama tatlı olmasın istiyorsanız tabii ki su miktarını arttırabilirsiniz. Hazırladığınız pekmezli suyun içerisine şöyle bir tatlı kaşığı olacak şekilde un ilave edip güzelce çırparsanız eğer, bu pekmezli suya buladığınız simitlerinizin üzerindeki susamlar da bu sayede düşmemiş olacaktır. Evet, simit bezelerim kenarda 10 dakika kadar dinlendi. Şimdi bir tanesini alarak simit şekli vermeye başlıyorum. Ben bugün size çok pratik bir yöntemle simit şekli vereceğim. Bir tane bezemi bu şekilde tezgahımın üzerinde her yeri eşit olacak şekilde parmak uçlarımla hafifçe bastırarak büyütüyorum. Böyle epeyce uzun bir rulo yaptıktan sonra ters U şekli verip ortadan ikiye sağlı sollu olacak şekilde kenarlarını birleştiriyorum ve son aşamada bu uç kısımlarını da birbirinin etrafına dolayarak son olarak da ortada birleştirerek güzelce kapatıyorum. Böyle pratik bir simit şekli verdiğinizde ve kenarını da güzelce kapattığınızda hiçbir şekilde açılma olmuyor. Şöyle hızlı bir şekilde bir tane daha yaparak size yakından göstermek istiyorum. Bu arada tezgahınızı unlamayın ki kolayca şekil verin. Böyle ters U şekli verdiğim, ortasını yuvarlak yaptığım hamurumun kenar kısımlarını birbirinin etrafına dolayarak çok pratik bir yöntemle simit şekli vermiş oluyoruz. Evet, 6 tane simitimi bu şekilde hazırladım. Böyle küçük gözüküyor ama sonrasında büyüyerek kocaman simitler olacaklar. Şöyle bir tanesini aldım ve pekmezli suyun içerisine attım. Pekmezli suyun içerisinde de orta kısmından tutarak parmaklarımla hafifçe genişletiyorum. Bu aşamada suyunu güzelce süzdürmeye özen gösterelim ki susamlarımız da çok ıslanmasın. Şöyle güzelce pekmezli suyunu akıttıktan sonra borcam içerisindeki kavrulmuş susamların içerisine alıyorum. Tüm simitleri pekmezli suya bulayıp susamların içerisine alırsanız bu sayede elinizde çok susama bulaşmamış olacaktır. Susam içerisindeki simitlerimi gördüğünüz gibi her yerine gelecek şekilde çevirerek buluyorum ve elimle de böyle parmak uçlarımla orta kısmından genişletiyorum. Gördüğünüz gibi o kadar evirip çevirdiğim halde hiçbir şekilde simitlerimde herhangi bir açılma olmuyor. Uçlarını güzelce kapattığınızda ve gösterdiğim şekilde simitlerinize şekil verdiğinizde hiçbir şekilde kenarlarında açılma meydana gelmeyecektir. Pastane simidi yumuşak kıvamlı bir simit oluyor ama kanalımda dilerseniz sokak simidi tarifi de var. O da çıtır çıtır çok güzel bir tarif. Dilerseniz açıklama kısmındaki linki tıklayarak o tarifime de ulaşabilirsiniz. Tüm simitlerimi pekmezli suya bulayıp güzelce kavrulmuş susamla buluşturduktan sonra yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin üzerine aldım. Bu aşamada yine ellerinizle orta kısımlarını genişletin ve sonrasında üzerini kapatarak en az 15 dakika tepsi mayası yaptırın. Tepsi mayası bu tarifte çok önemli, atlamayın lütfen. 15 dakika kadar bekletmiş olduğum simitlerim gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Bir tepsi içerisinde olan simitlerimi böyle sıkışık olarak pişmemesi için ikinci tepsiye aktardım. 2 tanesini ayrı tepside, 4 tanesini de bir tepside pişireceğim. Yine tepsi içerisinde şöyle orta kısımlarını genişlettikten sonra önceden ısıtmış olduğum alt üst fansız ayarda 2 tepsiyi bir arada pişireceğim. Fırınımı öncesinde alt üst ayarda 180 derecede güzelce ısıttım. Isıtmış olduğum fırın içerisinde gördüğünüz gibi simitlerim çok güzel kabarmaya başladılar bile. Tepsileri kontrollü bir şekilde ara ara üstteki tepsiyi alta alarak toplamda 15-20 dakika içerisinde simitleriniz çok güzel bir şekilde pişmiş olacak. Lütfen sizler de kendi fırınınızın ayarına göre simitlerinizi kontrollü bir şekilde pişirin. Evet, pişen simitlerimden şöyle bir tanesini alarak size yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık kıvamda oldular. Çok güzel de kabardılar. Üzeri ve altı çok güzel de kızarmıştı. Şöyle bir tanesini kopararak da size iç dokusunu yakından göstermek istiyorum.
Pastaneden satın aldığınız simitlerin birebir aynı tarifini bugün sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.